Şubat 1959. Sovyetler Birliği'nin dondurucu Ural Dağları. 9 deneyimli üniversite öğrencisi hayatlarının macerası olacağını düşündükleri bir kayak turuna çıktı. Ancak bu macera, tarihin en garip ve en açıklanamaz toplu ölüm vakalarından birine dönüştü. Kurtarma ekipleri kamp alanlarına ulaştığında akıl almaz bir manzarayla karşılaştılar. Çadırları içeriden yırtılarak açılmıştı ve dağcılar eksi 30 derecelik havada ayakkabıları ve montları olmadan sanki korkunç bir şeyden kaçarcasına kendilerini gecenin karanlığına atmışlardı. Grup lideri Igor Dyatlov ve arkadaşlarından haber alınamayınca geniş çaplı bir arama operasyonu başlatıldı. Haftalar sonra Ölüm Dağı olarak bilinen Kolatsyaklı'nın eteklerinde grubun terk edilmiş kampı bulundu. Ama bir şeyler çok yanmıştı. Çadırları sanki içeridekiler bir an bile kaybetmeden dışarı çıkmak istemiş gibi keskin bir aletle içeriden yırtılmıştı. Grubun tüm eşyaları, montları, botları ve yiyecekleri çadırın içindeydi. Peki neydi bu 9 deneyimli dağcıyı dondurucu soğukta korunaklı çadırlarını yırtarak dışarı fırlatan şey? İlk 2 ceset kamptan yaklaşık 1,5 kilometre uzakta bir çam ağacının altında bulundu. Sadece iç çamaşırlarıylaydılar ve yakmaya çalıştıkları küçük bir ateşin kalıntıları vardı. Ardından kampa geri dönmeye çalışır gibi bir pozisyonda donmuş 3 ceset daha bulundu. Dyatlov'un da aralarında olduğu bu dağcıların duruşları son bir çabayla çadıra ulaşmaya çalıştıklarını gösteriyor. Ancak en korkunç keşif 2 ay sonra karların erimesiyle bir vadide bulunan son 4 cesetle yapıldı. Bu 4 dağcının durumu olayı bir hipotermi vakasından çok daha öteye taşıyordu. Birinin kafatası parçalanmış, ikisinin kaburgaları bir araba kazasındakine benzer bir güçle kırılmıştı. Ama vücutlarında hiçbir dış yara izi yoktu. En tüyler ürpertici detaysa bir kadın dağcının dili ve gözleri yerinde değil. Sovyet yetkilileri tarafından yapılan resmi soruşturma olayı daha da gizemli hale getirdi. Raporda ölümlerin karşı konulamaz bir doğal güç nedeniyle gerçekleştiği yazıyordu. Ama bu ne anlama geliyordu? İşte o günden beri ortaya atılan sayısız teori. Çığ teorisi. En bilimsel açıklama. Bir çığın çadırın üzerine düşerek içeridekileri paniklettiği düşünülüyor. Ama bölge çığa uygun değildi ve cesetlerdeki yaralar bir çığ ile tam olarak uyuşmuyordu. Askeri deney teorisi. Bölgede gizli bir Sovyet silah deneyi yapıldığı ve dağcıların bu deneye kurban gittiği iddia edildi. Cesetlerin bazılarının giysilerinde tespit edilen düşük seviyedeki radyasyon bu teoriyi güçlendirdi. İnfrasonik ses teorisi. Rüzgarın dağda yarattığı, insan kulağının duyamadığı ama yoğun paniğe ve akıl dışı davranışlara neden olan bir infrasonik ses dalgasının dağcıları delirttiği öne sürüldü. UFO ve paranormal teoriler. O gece bölgede görüldüğü iddia edilen turuncu küreler ve ışıklar, olayın dünya dışı varlıklarla ilgili olduğu söylentilerini başlattı. Bugün bile Dyatlov geçidi vakası tarihin en büyük gizemlerinden biri. Neden deneyimli dağcılar koruyucu giysileri olmadan eksi 30 derecelik soğuğa kaçtılar? Bazı cesetlerdeki o korkunç iç yaralanmalara ne sebep oldu? Dışarıda hiçbir iz yokken bu nasıl mümkün oldu? Ve Lyudmila Dubinina'nın dili ve gözlerine ne oldu? Belki de cevap Ural Dağları'nın dondurucu rüzgarlarında sonsuza dek kayboldu. Bir grup genç maceraperestin son gecesinde yaşadığı dehşet bugün bile akla ve mantığa meydan okumaya devam ediyor. Sizin bu akıl almaz olay hakkındaki teoriniz nedir? Yorumlarda buluşalım.